Muzaffer amca nereye geçiyorsun? Abi biz yolu tamamlayamayız ama biraz geleceğiz abi. Aha, sağ olasın. Bir dakika boşuna gitsin. Şimdi şu karşı şeye geçeceğiz. Karşı şulosun oradan biri gösteriyor. Oraya geçeceğiz. Umarım yolu bulurum. Şuradan beri gideceğim şeye. Hadi görüşürüz. Kağıtlar şeyde mi? Evet. Evet. Umarım. Evet. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Evet. Yola çıktık. Daha tam rayına oturtamadık tabii sistemi. Yani şu an gidiyorum ama bir yerde yine durup navigasyonu düzenleyeceğim. Evet. Uzun bir yolculuk olacak gibi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar çevrenize duyurabilirseniz canlı yayın başladı diye. Ne kadar çok kişi izlerse farkındalık o kadar hızlı oluyor. Bunu sürekli söylüyoruz biliyorsunuz. Evet. Ayrıca çok heyecanlıyım. Evet. Şu an biraz böyle kalabalık gibi bir yerde gittiğim için Rheinfall Şelalesi'nin orada olduğumuzdan dolayı biraz böyle bir kalabalık heyecanı var. İnsan böyle durumlarda acaba kalabalık olsa mı olmasa mı diye tereddüt de etmiyor değil. Olsa bir türlü olmasa bir türlü gibi. Yani yolumuz uzun olduğu için biraz böyle hem de toplanalım diye şey yapıyorum. Evet arkadan bir arkadaşımız da gelecekti. Aslında gönlümden geçen iki tarafını da görebilmekti. Yani hem sizleri görmek istiyordum hem de sizin karşıyı görmenizi, yolu görmenizi istiyordum. Ama maalesef teknik sebepler buna el vermedi. Daha acemi olduğumdan dolayı umarım mazur görürsünüz. Evet, arkamızdan da bizi takip edenler var. Normalde 6-7 kişi daha gelecekti. Ama gelmediler maalesef. Olsun. Biz bu yola tek çıkmaya niyet ettik zaten. Gelenler sağ olsunlar. Gelmeyenler de sağ olsunlar. Navigasyonu ayarlayınca şey yapacağım, söyleyeceğim ne kadar sürecek diye, ne yapabiliriz diye. Bu arada navigasyonumun ekranı gitmiş. Çift telefon kullanıyorum.
Görüşürüz. Evet, birazdan tam rotam yoluna girdiğinde mevzuya giriş yapacağım. Şu an hala daha tam rayına girmiş değil sistemimiz. Evet. Şöyle yapsam biraz yolu izler misiniz diyeceğim ama izleyemiyorsunuz. Evet. Şunu ayarlamam lazım. Ah, peşimde misiniz? Karşıya geçince ayarlayacağım anlaşılan. Evet, normalde ayarladım ama şeyi farklı yerden verdiği için. Hello. Hello. Entschuldigung. Entschuldigung. Evet, şu an rayının üzerinden geçiyoruz tekrar. Entschuldigung. Hop. Entschuldigung. Dankeschön. Evet, Şulos'a doğru gidiyoruz. Bugün hava çok güzel Allah'tan. Umarım burada merdiven yoktur. Derken merdiven var. Evet, işte bu sebepten bu programı yapıyorum. Yani buraları gezmek, bakın. Evet, şu an merdivenden gidiyorum. Yani yaşayarak her şey görülüyor. Normalde buraya kadar çok güzel geldik bisikletle. Ama devamında ne var? Merdiven var. Şimdi burada bir tekerlekli sandalyeli birisi olsa ne yapacak? Buradan devam edemeyecek. Geriye dönecek. Yani buralardan gitmek, buralarda gezmek tekerlekli sandalye kullanan insanların hakkı değil mi? Yani bu özel insanlar buralarda gezmemeli mi? Evet. Yani direkt dakika bir. Evet. Oy. Çıktık. Evet. İşte
Bunlar bir sebep. Bunları başkaları da yaşamasın. Başkaları da yaşamasın diye bu mücadeleyi yapacağız. Evet. Evet. Geldik. Evet. Ah, evet. Hedefime geldim. Şimdi burada navigasyonu gireceğim. Ve sonra şeyimiz başlayacak inşallah. Hadi bismillah. Güzel insanlar. Şimdi bu programı niye yaptık? Bu proje yapmamdaki sebep nedir? İsviçre'ye geldiğimden itibaren birçok problemle karşılaştım. Tabii bu olay sadece İsviçre'ye özel bir olay değil. İsviçre'nin problemi değil. Dünyanın diğer yerlerine gittiğimde de buna benzer problemleri yaşadım. YouTube kanalımızda da bu şeyler var, bilgiler var. Bu tür videolar yapıyorum ki insanlarda farkındalık oluşsun ve insanlar bu sıkıntıları, bu problemleri görsünler ve çözüm bulsunlar. Çünkü bu problemleri bulmak, çözümünü bulmak bizim için kolay olmuyor. Yani ben tek başıma bulamam bunu. Yani birlikte olursak, daha güçlü olursak daha rahat bulabiliriz. Tabii insanların da bu çözümü bulmada bana yardımcı olmaları için empati yapmaları gerekiyor. İnsanlara anlata anlata yorulduğum için bir YouTube kanalı açmak istedim. YouTube kanalında yaşadığım şeyleri göstererek anlatarak daha çok kişiye ulaşma çabamız oluyor. Duyuyorum. Ya işte bak çok izleyicin olursa para kazanırsın falan. Yani para kazanmaktan ziyade biz hayatımızı kurtarmaya, hayatımızı sizler gibi yaşamaya çalışıyoruz. E, Bir tane İsviçreli bir arkadaşım dedi ki, bak partnerim, e, problem dedi, yani engel pınarda değil, engel merdivenlerde. Yani sıkıntı nerede? Merdiven. Pınar o merdivenleri geçemediği için merdiven sıkıntılı. Asıl engel olanlar merdivenler, engel Pınar değil. O yüzden ben diyorum ki birçok kişi de bunu diyordur. Engelli insan yok. Engellenen insan var. İşte bu engellenen güzel insanlar için mücadele etmek istiyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bizler ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamıyorsak bu yayınları çevremize duyurup
çevremizde de farkındalık oluşturabiliriz. Mesela İsviçre'ye geldiğimde böyle programlara falan gittiğimizde eski videolarımızda da var. Programlar bariyer free olmuyordu. Bariyer free olmayınca da biz o programlara gidemiyorduk veya gittiğimiz zaman geri dönüyorduk veya başka problemler yaşıyorduk. Evet, şöyle bir şey de var. Diyorlar ki ya biz merdivenden çıkartırız Pınar'ı, sırtımıza alırız. Sandalyeyle birlikte Pınar'ı taşıyabiliriz. Ama mesele o değil ki. Yani bakın Pınar bundan memnun mu yani? Ya ben tabii Pınar adına konuşuyorum ama bu diğer özel insanlar için de geçerli. Yani ben sadece yaşadıklarımı, duyduklarımı söyleyebilirim. Eğer başka tecrübeleri olanlar da varsa onlar da paylaşabilirler. Şimdi diğer bir yönden hani dedik ya bakalım Pınar istiyor mu? Yani insanların başkalarına bağımlı yaşamaması için uğraşmak lazım yani. Niye bir başkası gelip de Pınar'ı kaldırmaya çalışsın? Hem o zorlansın hem Pınar orada rahatsız olsun. Ne yapmak lazım? İşte bariyer free oluşturmak lazım. İşte İsviçre'ye geldiğimizde böyle problemler yaşıyorduk. Ama bizi anlayan, bize değer veren, ondan sonra empati yapan bir büyüğümüz bize bu noktada destek oldu. Onun desteği birçok şeyi değiştirdi. Programlar İsviçre'de artık benim bildiğim kadarıyla bariyer free oluyor. Ve daha da güzel bir şey, bunun bariyer free olduğunu bize duyuruyorlar. Bununla alakalı bir video Çağlayan Sempozyumuna gittik. Sempozyumuna giderken biz oranın ulaşılabilir olduğunu önceden bildiğimiz için o kadar rahattık ki biz biliyoruz ki orada bir sıkıntı olmayacak yani. Şimdi düşünün, empati yapıyoruz bugün. Bir yere gidiyorsunuz. Kaçınız gittiğiniz yerde acaba ben o gittiğim yerde rahat hareket edebilecek miyim? Ben acaba o gittiğim yerde rahat edebilecek miyim? Oturacak yer bulabilir miyim? Acaba salona girebilecek miyim? Yani bir film izlemeye gidiyorsunuz, bir tiyatroya gidiyorsunuz, bir programa gidiyorsunuz. Acaba ben bu gittiğim salonun içine girebilecek miyim diye düşündük mü hiç? Şahsen ben düşündüğümü hatırlamıyorum. Biletim yoksa belki bilet alamadım, girebilir miyim diye düşünebilirim. Ama diğer taraftan hiç düşünmedim yani gideceğim bir programa girebilir miyim diye. Ama biz bunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü o gittiğimiz program acaba bariyer free mı? Tekerlekli sandalyeyle girilebiliyor mu? Asansörü var mı? Evet, sesim geliyor mu acaba? El ele. Mesajlarınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ya güzel insanlar. Bu program aslında her program aslında herkes için. Yani şey var ya ne denir ona? Diyor ki dünyayı sen mi kurtaracaksın? Hayır, ben insanlığımı kurtarmaya çalışıyorum. Yani bir yerde bir pürüz varsa, bir problem varsa o problemi çözmek için yetiştirilmedik mi? Yani bir yerde bir yangın varsa bana ne o yangından diyemem ben yani. Bu sadece engellilerle alakalı değil. Her yerde oluşan problem beni rahatsız ediyor. Niye insanlar birlikte güzel yaşayamasın? Niye herkes rahat yaşayamasın yani? Sen beni düşünmezsen, ben seni düşünmezsem huzur olmaz ki yani. Ben huzursuzsam sen ne kadar huzurlu yaşayabilirsin? İşte dünyanın birçok yerinde savaşlar oluyor. Biz ne kadar rahat yaşayabiliyoruz yani?
hiç vicdanı olmayan bir insan bile olsa ekonomiden etkileniyor. Yine etkilenecek. Yani bu ortak yaşadığımız bir dünya. Özür dilerim. Pınar'ın bir sözü var, sorusu var. Diyor ki baba diyor bir ülke var işte. Hepimiz biliyoruz orada çok yangınlar oluyor. Yeşillikler yanıyor. Ondan sonra tabii bu ülkenin havası için olumsuz bir şey. Temiz hava kayboluyor biliyorsunuz. Baba diyor burayı da etkilenir mi? Tabii ki etkilenir. Aynı atmosferin altındayız yani. Orada yanan yangın beni ilgilendirmiyor diyemezsin. Çünkü o hava, o kirli hava buraya da gelecek. Buranın temiz havası oraya gidecek. Aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. O nedenle bana ne diyemeyiz yani. Ben de öyle diyorum. Bir yerde bir problem varsa onun çözümü için elimizden geleni yapmalıyız. Yapmaya çalışıyorum. Bu bisiklet sürüşünün sebeplerinden birisi de bu. Hani dedik ya niye bu bisiklet sürüşünü yapıyoruz? Halo. O nedenle çok önemli. Bu sadece benim problemim değil yani hepimizin problemi. Çünkü tekrar ediyorum sürekli ama önemli olduğu için bir yerde bir problem varsa biraz önce anlattığım gibi savaş gibi vicdansız da olsan bana ne bile desen onun mutlaka havasından, suyundan, ekonomisinden etkileniyorsun. Herkes mutlu olsa ne kadar güzel olur yani herkes rahat hareket edebilse. Evet o yüzden bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Bunu birlikte yaparsak farkındalık oluşturabilirsek, insanlar empati yaparsa bu bütün alanda da yayılır ve doğal olarak çok daha yaşanılabilir bir hayat olur yani. Evet. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Çok özür dilerim. Evet. Nerede kaldık? Programlarda. Şimdi bakın bir tane bu işe sahip çıkan çok değerli bir insanın vesilesiyle koskoca İsviçre'deki programlar artık bariyer fray oluyor. Ve ne dedik? Bunun daha da güzel yanı biz önceden biliyoruz ve rahat ediyoruz. Diyoruz ki gideceğimiz yerde sürekli ekranım kapandığı için bunu navigasyona bakıyorum. Açma. Gideceğimiz yere gönül rahatlığıyla gidiyoruz. Şimdi ya tabii yaşadığımız problemleri anlatacağız. Ondan sonra şöyle düşünebiliriz yani. Acaba sağlıklı bir bireylerin olduğu aileyle özel insanların olduğu bir aile arasındaki fark nedir? Var mı? Yani ikinci sosyal danışmanıma dedim ki siz bizi daha iyi anlarsınız. Siz de özel bir insansınız. Eee, bizi daha iyi anlarsınız. Bizim diğer ailelerden farklı olduğumuzu, olmamız gerektiğini. Bana dedi ki sizin diğer ailelerden hiçbir farkınız yok. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? İşte bu diğer ailelerden farkımız var mı yok mu biraz da bunu konuşmuş olacağız yani. Bu da ortaya çıkmış olacak. Biraz önce söylediğimiz gibi birçok insan tatile giderken, bir programa giderken, sinemaya giderken, tiyatroya giderken düşünmüyor ben o programa katılabilir miyim, gidebilir miyim, nasıl yapabilirim? Ondan sonra ama biz düşünüyoruz. Biz ilk önce gideceğimiz yeri düşünüyoruz. Yani tabii bu şeyle alakalı, dediğimiz gibi yine farkındalıkla alakalı. Arkadaşlarla bir yere gideceğimiz zaman ben bakıyorum acaba buraya ben bir daha gelebilir miyim ailemle?
Ama diğer arkadaş başka şeyler düşünüyor tabii. O da kendine göre düşünüyor. O yüzden mesajları okuyamıyorum, kusura bakmayın. Abi hayırdır abi, memnun musun? Hangi şehir? Hangi şehirden? Evet. Şimdi o mesajlara bakamıyorum, kusura bakmayın. Yani o yüzden güzel insanlar, eee, özel insanların olduğu ailelerle diğer aileler bir tutulamaz maalesef yani. İşte biz bir tutulsun diye uğraşıyoruz. Bir tutulması için özel insanların bariyer free bir hayatta yaşaması gerekiyor. Programların onlar için özel ayarlanması gerekiyor. Onlar düşünülerek ayarlanması gerekiyor. Bakın ben şu an yolda gidiyorum. Çok rahatım. Hiç düşünmüyorum karşıma bir engel gelir miyim, geçemez miyim? Gerçi bisiklette olduğum için düşünüyorum biraz da. Bir ilk baştaki gibi merdiven. Ama normalde olsa düşünmem. Bakın bu yolları yapanlar ne için yapmış? İnsanlar rahat iletişim, rahat ulaşım sağlasın diye. O zaman niye biz burada rahat ulaşım yapamıyoruz yani? Engelli insanlar vergilerini veriyor. Birçok şeyde maddi destek de oluyor devletlerine. O zaman onların hakkı değil mi bu imkanlardan faydalanmak, değil mi yani? Onların da hakkı tabii ki. Onlar da bu ülkede yaşıyor. Şimdi Türkiye'de klasik bir söz vardır. İşte bu verdiğiniz vergiler size elektrik, telefon, su, değil mi? Yol olarak geri dönecek. Yol olarak geri dönünce ne demek bu? Ben rahat ulaşım sağlayabilirim demek. Pekala bu ulaşım sadece sağlıklı insanlar için mi geçerli yani? Özel insanlar, engellenen insanlar için geçerli değil mi? Onlar için gerekli değil mi yani bu ulaşım? Onlar da vergi veriyor, onlar da elinden geleni yapıyor. Evet, maalesef bunlar düşünülmüyor. Bunun için aslında onlardan destek de alınabilir, yardım da alınabilir. Ne yapabiliriz sizin için diye veyahut da onlara onlar gibi olup mesela oturacak yolları yapan kişiler bir tekerlekli sandalyeye ondan sonra yol boyunca ilerleyecek. O yaptığı yol boyunca ilerleyecek. Bakacak acaba bu yolda tekerlekli sandalyeyle rahat gidilebiliyor mu? Alacak eline bir bastonu görme engelliler için. Ondan sonra bakacak o yolda bir görme engelli birisine ihtiyaç duymadan gidebiliyor mu? Ya işte yanında birisi olsun. Senin yanında birisi olmadan sen yürüyebiliyorsun. Bu güzel insanlar niye yanında birisi olmadan ilerleyemesin? Evet, buradan öbür aradan gideceğim. Şu an Pınar'ın at binme terapisinin olduğu yerden geçiyorum. Evet, at binme terapi derken yine bir engel. E, Yani buraya konu açılmışken anlatayım. Pınar normalde her hafta buraya geliyordu at binmeye. Rayte terapi, at binme terapisi. Çok mutlu oluyordu. Sağlık açısından da çok verimli bir şey. Yani imkanlı olanlara tavsiye ederim. Sonra yine o ikinci sosyal danışmanımız dedi ki yani artık dedi Pınar'ın bu at binme terapisinin ücretini karşılayan vakıf karşılayamayacak. Ona başvuru yapamıyoruz. Bireysel de başvuruları kabul etmiyor. O zaman ne yapalım? Biz belki dedi sosyal olarak ücreti ödeyebiliriz hepsini dedi. Bir sorayım dedi. Sordu. Yani sordu. Sonra dedi ki bize
Ya sigorta diyor ki hani sağlık sigortası ya da o komisyon kişiler bu riskli bir spor. Aslında bu bir spor değil. E, aslında bu bir spor değil. Bu terapi yani. Riskli. Ondan sonra Pınar Diyabel'in selamı var sana. Evet. Diyabel de umarım sağlıklıdır. Pınar'ın terapi yaptığı atın adı. Pınar çok seviyor onu. Dediler ki bu riskli bir spor. O yüzden Pınar burada bir kaza geçirdiğinde sigorta bunu ödemez. Tabii ben bunu araştırdım, sordum. Herkes şaşırdı, böyle bir şeyin olmayacağını söylediler. Ondan sonra tekrar sigortaya sordum bu sefer. Dedim böyle bir şey var mı? Hayır, kesinlikle böyle bir şey olamaz dediler. Sosyal danışmanıma dedim. Böyle böyle diyorsunuz dedim ama böyle araştırır mısınız bunu? Bana dedim bir bilgi verir misiniz? Ondan sonra bana geri dönüş yaptı. Dedi ki ya öyle bir şey yokmuş. Ondan sonra bunu kime sorduğunuzda şey yaptınız? Yani bak, bu çocuk terapisini aksattı. Ondan sonra bizim yaşadığımız stresler, bunu ayarlayacağız, düşüneceğiz ne olacak diye. Ondan sonra dedi ki evet, riskli bir şey değilmiş, sigorta karşılıyormuş ama biz bunu karşılayamayız. Kesti attı. Siz isterseniz maddi bir kaynak bulursanız siz oradan devam edebilirsiniz. Ya çocuğun hevesi kırıldı zaten. Morali bozuldu. Ondan sonra bizim yaşadığımız şey zaten ayrı. Ondan sonra yani ne gerek var bu çocuğun hayatını kolaylaştıracağımız yerde zorlaştırmak kime ne kazandırır? Evet. Sonra başka bir dernek, çok teşekkür ediyorum onlara. Yani ben daha şey yapmadan kabul etti ne denir ona? Bezukur diyor ama yanlış yere mi girdim acaba? Evet. Güzel insanlar, buralarda özel caddeler var. Her caddeye giremezsin yani. Kurallara da uymak lazım. Evet. Sonra yeri araştırıyoruz. Bu programdan sonra inşallah. Bakın sadece bir olay. Tabii böyle basit anlatıyoruz ama yaşarken böyle olmuyor. Aylar sürüyor, günler sürüyor. E, yani acı günler geçtikten sonra daha farklı oluyor. Anlatırken gülerek anlatıyoruz ama yaşarken öyle kolay olmuyor. Evet, şimdi anlatacağım demiştim. Ee, yine gelelim. Ben bu dünyayı sen mi kurtaracaksın? Kime ne anlatacaksın? İnsanlar anlamaz diyenlere. Deniz Yıldızı hikayesi vardı. Videomda da söyledim. Şimdi adamın bir tanesi, biliyorsunuz, deniz kenarına bir sürü deniz yıldızları vurmuş. Ölmek üzereler. Kimisi onlara böyle aldığını denize atıyor. Aldığını denize atıyor. Aldığını denize atıyor böyle hızlı bir şekilde. Adamın bir tanesi geliyor ki ne yapıyorsun sen? Diyor ki bu deniz yıldızlarını kurtarmaya çalışıyorum. Ya görmüyor musun diyor. Sahilde bir sürü deniz yıldızı var. Sen bunları nasıl yapacaksın? Evet, yolumuz buralara geldi. Böyle mi gideceğim? Bir değişik bir yol çiziyor bana navigasyon. Evet. Diyor ki burada bir sürü diyor deniz yıldızı var. Bunlar nasıl yapacak? Eee, kurtaracaksın yani. Bunu ne diyecek diyorum. Binlerce deniz yıldızından birkaç tane kurtardın yani, değil mi? O da bir tane deniz yıldızını alıyor güzel insanlar. Ondan sonra atıyor denize. Diyor ki 4,5 yıldır
özel insanların eee, yaşadığı problemlerle ilgileniyorum. Kendim yaşadığım için problemleri, onlara çözüm arıyorum. Kimler bana yardımcı olabilir? Hangi dernekler bu noktada iyidir? Yani İsviçre'de böyle bir şey de var. Onu da anlatacağım. Ondan sonra nasıl çözüm bulabilirimi 4-4,5 yıl diyorum. Ee, Son arkadaşım geliyor İsviçre'ye. O da aynı şeylerden muzdarip. Ben hemen ona 1-2 saat içerisinde çözüm yollarını şuraya yapabilirsin, şuraya gidebilirsin, şöyle bir yol var, deneyebilirsin gibi böyle bunu anlatıyorum. Ya benim 4-4,5 yıllık tecrübemden o 1-2 saatte ne yapmış oluyor? Faydalanmış oluyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? O insanın o insanın hayatına dokunmuş oluyorum yani, değil mi? Bir kişinin hayatını kolaylaştırmak o kadar güzel ki. Şimdi ne yapacaksın sen diyenler için? Bu arkadaş için ne yaptı? Çok şey değişti. Çok şey değişti yani. Onun ne değiştiğini en iyi o anlar. Evet, bu nedenle bir deniz yıldızı hikayesi gibi bir kişi elimizden geleni yapacağız. Bir kişinin sağlamak, bir kişiye destek vermek, bir kişinin derdini gidermek gerçekten çok değerli. Bir kişinin hayatına dokunmak çok değerli. Evet. Tabi bazıları da diyor ki işte ya bu sürüşü beğenmeyenler de var. Konu oraya gelmişken medyaya da gireyim. Yani her şeyin bir hakkı var. İnsan hakları var, çocuk hakları var, kadın hakları var. Ondan sonra mülteci hakları var. Bir sürü haklar var. Engelli hakları da var tabii ki ama engelli haklarıyla maalesef yeterince ilgilenilmiyor. Yani bir yerde sessiz bir topluluk gibi yani. Maalesef tabii kendileri de mücadele etmesi lazım. Yani özel insanların ailelerinin de mücadele etmesi lazım. Yani sen kendin mücadele etmesen başkası gelip de senin hakkını gözetmez. Başkası gelip de senin hakkını savunmayabilir yani. Yani bu insanlar bizlere emanet. Evet, Amerika'dan bir tane avukat tanıdığım, şimdi Amerika'da, o zaman Avrupa'daydı. Bana öyle bir moral vermişti, gaz vermişti yani. Demişti ki Muzaffer hocam, bu çocuk sana emanet. O şu an hakkını savunacak iktidarda, güçte değil. Sen onun hakkını arayacaksın, savunacaksın. Evet. O söz üzerine ben de yine bir şeyler yapmaya çalışıyordum belki ama o bana daha bir güç verdi. Bana emanet yani. Ben de o güçle ne yaptım? Elimden geldiği kadar hem kızımın hem de diğer özel insanlar bunlar. Onların haklarını savunmak için neler yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Yani şimdi biz mesela kendimiz için bir şey yaparken, ayakkabı alırken, elbise alırken düşünüyoruz. Nasıl konforlu bir ayakkabı alabilirim? Hani kendimiz için belki fedakarlık oluyor. Başkası için, eşimiz için, diğer çocuklarımız için, akrabalarımız için falan böyle. Bunu düşünüyoruz. Aynı konforu bu özel kişiler için de düşünmemiz lazım yani. Çünkü aynı hayatta yaşıyoruz. Onun da hakkı. İşte benim mottom, konudan konuya geçiyorum. Ney? Bir tanesi parklarda oynamak özel çocukların da hakkı. Yani bu çocuk parkları sadece sağlıklı çocuklar için mi olmalı yani? Engelli çocuklar o parklarda birisine ihtiyaç duymadan kendi başına oynayamaz mı yani? Oynaması gerekmez mi? Bu parkları yapan kişiler, belediyeler
artık kimler ilgileniyorsa mühendisler düşünseler bu parkta bir engelli çocuk da oynamalı. O çocuğun hakkı yok mu yani? İşte bu farkındalık bunun için önemli. Eğer o mühendis bunu bilse, o belediye bunu bilse, birileri onlara hatırlatsa, işte o zaman o parklar ne olur? Onlar için de olur. Evet, deniz yıldızından bahsetmiştik ya. Biz de İsviçre'de bakın birkaç kişi böyle dilimizin döndüğü kadar anlattığımızda koskoca İsviçre'de birçok program vesaire ne oldu? Bariyer fry oldu. Yani bir kişiden ne olacak dememek lazım. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek halkı o kadar büyür, dünya yaşanılabilir bir hayat olur. Ya ben zaten yaşıyorum. Yani benim için bir problem yok ki diyenler için de ilk başta söylediğim bu savaş örneğini verebiliriz. Yani siz o savaşa bana ne derseniz yarın bugün hiçbir şey olmasa ekonomik olarak bundan etkilenirsiniz yani. Hani vicdanınızı kaybetmişseniz bana bu savaştan derseniz mutlaka bundan ne yaparsınız? Etkilenirsiniz. O nedenle ben hayatımı yaşıyorum deme şansımız, lüksümüz yok. Bir yerde bir problem varsa bu bizi bir gün bulacak. O yüzden en güzeli o problemi ortadan kaldırmak, bir çözümünü bulmak olmalı diye düşünüyorum. Evet, bisiklet konvoya geçti yanımdan. Karşıdan geldiler. Evet güzel insanlar. Şimdi o zaman konumuz programlara gelmişken ondan da bahsedelim. Şimdi insanlar düşünüyor ki programlar bariyer fray yapılırken yani engellilere rahat hareket edebileceği bir şey yapılırken çok zor bir şey yapılacak yani. Halbuki çok basit bir şey yani bu. Bunu uyguladık. Dediğim gibi Çağlayan Sempozyumuna gideceğimiz zaman orayı koordine eden abiyi aradım, arkadaşı aradım. Benden büyük abim yani benim. Aradım dedim ki abi böyle böyle bir abimizin selamıyla arıyorum. Bu programı dedim bariyer fray yapamaz mısınız yani? Dedik hocam bariyer fray olması için ne gerekiyor? Dedim işte asansör olsun ya da merdiven olmasın. Tamam dedi bizim zaten programı yapacağımız yerde de öyle dedi. Asansör de var dedi. Merdiven de çok yok öyle dedi. Olan yerde de asansör var zaten dedi. Çok teşekkür ederim dedim. Başka ne olsun dedi. Dedim bir de yani bize önden bir yer yapabilir misiniz? Çünkü biz oturduğumuzdan dolayı diğer insanlar önümüzü kapatıyor. Sahneyi göremiyoruz. Yani sahneye yakın bir yer olsa, bize özel bir alan olsa. Bakın, evet bu konuyu da değineyim. Bundan sonra hani bunlar özelmiş gibi görünüyor böyle yani. Halbuki özel değil bu. Bunu anlatacağım şimdi. Sonra dedi ki tamam hocam ayarlarız çok güzel. Bunun da videosu var YouTube kanalımızda bakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum inceliğinden dolayı da o abiye. O da basit dedi. O da kolay dedi. Bakın ne kadar kolay. Yani çözüm aradığınız zaman her şey çözülüyor. Çözüm bulunuyor. Başka ne yapabiliriz dedi. Dedim abi bir de deseniz ki böyle hani davetiye yapıyorsunuz ya flyer falan. Orada deseniz ki bizim programımız bariyer fraydır. Tekerlekli sandalye ile gelen çok rahat bir şekilde hareket edebilir derseniz dedim. Bunu yazarsanız çok güzel olur dedim. O da kolay dedi ya. Evet. Bir cümle gördüm orada da.
duygulandım. Zaten çok sulu gözlü birisiyim. Evet, babalar evlatları için yaşar. Evet. Sonra abi dedi ki onu da yaparız, çok kolay. Bakın 3 madde hayatımızı o kadar kolaylaştırdı ki biz o programa giderken hiç düşünmedik bir problem yaşayacağız diye. Programa gittik, gerçekten de güzel, bariyer fraydı. Bilgi olarak da çok faydalandık. İsviçre'de yeni bir kırtasiye açıldı. Çok büyük bir eksiklikle o tamamlandı inşallah. Gittik orada yerimiz hazır. Ondan sonra gideceğimiz zaman acaba bir sıkıntıyla karşılaşacak mıyız diye düşünmedik. Böyle bir şekilde gittik. Yani insanların, konu buradan geldi, hayatını kolaylaştırmak zor değil. Yeter ki siz düşünün, çözüm arayın. Hele de beni dinleyen insanlar zaten çözüm odaklı insanlar. Gerçekten birçok projelerde güzel şeyler yapmış insanlar yani. Hatta bir tane abimin bir sözü var. Diyor ki sizin yaptığınız hangi şey yarım kalmış, kötü olmuş. Yani böyle değerli insanlar, beni dinleyenler. Yeter ki biz bunun çözülmesi gerektiğini düşünelim. İşte bu yüzden bu bisiklet sürüşünü yapıyorum. Bunu düşünmemizin gerektiği için. Hello. Şimdi